Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için pek çok farklı alanlarda değerlendirebileceğiniz yine farklı bir tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Bu motiften koltuk şalı, TV battaniyesi, masa örtüsü, runner ya da yatak örtüsü, kırlent gibi farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold iplik kullanacağım. Şu şekilde %55 pamuk, koton. Aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için lot numarası ve renk numarası. Kullanacağımız tığ numarası ise 2.75 mm. Hazırsanız haydi motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine halkanın içerisine 3 tane trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve halkanın içerisine son 3 tane ikili trabzanı yapalım. Yan yana toplam 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. Bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yaparak son köşeyi oluşturmuş olacağız. Ve burada her iki ilmeği almaya özen gösterelim. Sihirli halkanın ipini de sıkıştıralım. 2 adet zincir ve oluşturmuş olduğumuz bu ilk boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, aynı zamanda birinci köşe ve daima köşeleri yarım başlayacağız. Bir zincir, ikinci köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki köşeye, burası önemli arkadaşlar, dikkat edelim, 3 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine bu kez 2 tane trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. İkinci sıra oldukça önemli. Modelin zeminini bu sırada kuruyoruz. Alttaki 3 trabzanın tepesine 3 tane trabzan. Ve son boşluğa köşeyi tamamlamak için 2 tane trabzan. Burada desenler çapraz olarak trabzan grupları ve diğer çapraz üçgen köşede ise yan yana trabzanları yaptığımız için şu anda ikinci sıradaki bu alanı ve buradaki trabzan gruplarını oluşturmuş olduk. Şimdi köşeyi tamamlayalım. Bir zincir, ilk zincirin tepesine
yarım trabzan, 2 adet zincir, boşluğa 2 trabzan. Sıranın başında ve sonunda bu işlemi daima tekrarlayacağız. 1 zincir, boşluğa 3 trabzan, 1 zincir, köşe boşluğuna 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, boşluğa 3 trabzan, 1 zincir, yan yana trabzan gruplarını yapmış olduğumuz cephede olduğumuz için köşeye sağ tarafına önce 3 tane trabzan, yan yana trabzan gruplarında 3 trabzan ile başladık. Bu noktada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, aynı yönde olduğumuz için köşede 3 trabzan. Şimdi 2 zincir yapacağız ve diğer yan yana trabzanları yapacağımız için bir yapalım isterseniz. 2 zincir, boşluğun içerisine 2 trabzan, orta noktaya gelene kadar alttaki trabzanların tepesine trabzan, köşe boşluğuna alt sırada olduğu gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, diğer kenara geçerek alttaki trabzanların tepesine tekrar trabzan ve son boşluğun içerisine alttaki gibi 2 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İki zincir, boşluğa alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Bir zincir, buradaki iki boşluğa 3 trabzan, köşe boşluğuna 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, diğer kenardaki iki boşluğa yine 3'er tane trabzan. Köşeye geldiğimiz zaman bu cephede olduğumuz için köşenin sağ tarafına 3 trabzan, 2 zincir, sol tarafa geçeceğimiz için 2 zincirden sonra 2 trabzan ve alttaki işlemi tekrar edeceğiz. Buradaki boşluğa geldiğimiz zaman yine 2 trabzan ve 2 zincir. Bu şekilde kare motifi istediğiniz ölçüye gelene kadar yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben ön hazırlık olarak çalıştığım kare motiflerde toplam 5 sıra yaptım. Dilerseniz 7 sıraya, 8 sıraya, hatta ipinizi hiç kopartmadan bir kırlent boyutunda yaparak kırlent olarak da bu motifi değerlendirebilirsiniz. Ya da motifleri birleştirerek yine kırlent de yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.